Moğolistan sandığınızdan çok daha tuhaf, çok daha ilginç ve çok daha büyüleyici bir ülke. Ülkenin %99,7'sinde kimse yaşamıyor. Atların sayısı insanlardan daha fazla. Nüfusun neredeyse 1/3'ü hala göçebe yaşıyor. Üstelik Çin'e kilometrelerce uzanan büyük duvarı inşa ettiren coğrafi tehdit de bir zamanlar tam olarak buradan yükseldi. Peki tüm bunlar nasıl mümkün oldu? Videoyu beğendiysen edebi mavi gökyüzü ülkesi Moğolistan hakkında muhtemelen daha önce hiç duymadığınız gerçekleri anlatmaya başlıyorum. Fransa, İspanya ve Almanya'nın toplamından daha büyük bir ülke hayal edin. Şimdi bu devasa ülkede Berlin şehrinden bile daha az insan yaşadığını düşünün. Moğolistan 1,5 milyon kilometre kareyi aşan yüz ölçümüyle dünyanın en büyük 18. ülkesi. Buna karşılık toplam nüfusu yalnızca 3,5 milyon civarında. Yani kilometre kare başına ortalama sadece 2 kişi düşüyor. Peki ülke neden bu kadar boş? Cevap, Moğolistan'ın acımasız coğrafyasında gizli. Toprakların büyük bölümü kurak bozkırlardan, yüksek dağlardan ve aşırı kuru Gobi çölünden oluşuyor. Bu şartlar büyük yerleşim alanları kurmayı son derece zorlaştırıyor. Bugün ülke nüfusunun neredeyse yarısı başkent Ulanbator'da toplanmış durumda. Başkentin dışına çıktığınızda ise manzara bir anda değişiyor. Saatlerce yol alıp tek bir insana bile rastlayamayacağınız uçsuz, bucaksız ve sessiz bir doğa başlıyor. Ama Moğolistan'ın sınırları bunlarla sınırlı değil. Size dünyanın en soğuk başkenti neresi diye sorduklarında aklınıza neresi geliyor? Videomuz Moğolistan'la ilgili olmasa birçoğunuz Moskova ya da Ottawa diyecekti. Fakat bu ünvan aslında Ulanbator'a ait. Moğolistan'ın başkentinde yıllık ortalama sıcaklık sıfırın altında. Yaklaşık -1,5 derece. Kışın en sert günlerinde sıcaklık düzenli olarak -30 derecenin altına iniyor. Zaman zaman kemikleri donduran -30 derecede görülüyor. Bu aşırı soğuğun arkasında adeta kusursuz bir coğrafi fırtına var. Ulanbator deniz seviyesinden yaklaşık 1350 metre yükseklikte bulunuyor. Üstelik denize kıyısı yok ve sıcaklıkları yumuşatabilecek okyanuslardan binlerce kilometre uzaklıkta. Tüm bunlara bir de Sibirya yüksek basıncı ekleniyor. Soğuk ve kuru havadan oluşan bu dev atmosfer sistemi dondurucu havayı aylar boyunca şehrin kurulduğu vadide hapsediyor. Ama işin en şaşırtıcı yanı şu. Bu kadar sert kışlara rağmen Moğolistan dünyanın en güneşli ülkelerinden birisi. Moğolistan'da yılda yaklaşık 250 ila 260 gün gökyüzü tamamen açık ve masmavi. Bu yüzden ülke yerel halk arasında ebedi mavi gökyüzü ülkesi olarak anılıyor. Bunun nedeni yine coğrafya. Moğolistan, Avrasya'nın iç kesimlerinde okyanuslardan ve nemli hava akımlarından çok uzakta bulunuyor. Ülkeyi çevreleyen dev dağ sıraları yağmur bulutlarının iç kesimlere ulaşmasını da büyük ölçüde engelliyor. Yılın önemli bölümünde etkili olan yüksek basınç sistemi ise bulut oluşumunu bastırıyor. Ortaya inanılmaz bir görüntü çıkıyor. Karla kaplı kış ovalarını ya da yazın uçsuz bucaksız uzanan bozkırları aydınlatan göz kamaştırıcı bir güneş. Bu nedenle kışın ortasında bile güneş gözlüğü neredeyse bir ihtiyaç. Fakat Moğolistan'ın doğası yalnızca görüntüsüyle şaşırtmıyor. Bazı yerlerde çölü gerçekten duyabiliyorsunuz. Gobi Milli Parkı'nın derinliklerinde Moğolistan'ın en gerçeküstü doğa hikayelerinden birisi yazılıyor. Şarkı söyleyen kumlar olarak bilinen bu dev kum tepeleri çöl boyunca 180 kilometreden fazla uzanıyor. Bazı noktalarda 12 kilometre genişliğe ulaşıyor ve 300 metreden daha yükseğe çıkıyor. Fakat onları asıl olağanüstü yapan boyutları değil, çıkardıkları sesler. Rüzgar yön değiştirdiğinde ya da biri dik yamaçlardan aşağı kaydığında kum tepelerinden derin ve ürpertici bir uğultu yükseliyor. Bu ses bazen uzaktan gelen bir uçak motorunu, bazen de titreyen kalın bir müzik notasını andırıyor. Bunun nedeni kum tanelerinin birbirine çok yakın boyutlarda ve son derece pürüzsüz olması. Rüzgarın ya da ayak hareketlerinin etkisiyle üstteki kuru kum tabakası aynı anda aşağı doğru kayıyor. Milyonlarca kum tanesinin oluşturduğu sürtünme havada güçlü titreşimler yaratıyor. Kısacası bu eşsiz çöl dev bir doğal bas hoparlörlerine dönüşüyor. Ayrıca dinozorların en büyük sırlarından birisi de yine burada çözüldü. Gobi çölündeki Bayanzak, gün batımında alev almış gibi görünen turuncu kırmızı kum taşı kayalıkları nedeniyle alevli uçurumlar adıyla biliniyor. Fakat burayı dünyaca ünlü yapan yalnızca manzarası değil. 1920'lerde Amerikalı kaşif Roy Chapman burada tarih öncesi yaşama dair bildiklerimizi değiştiren bir paleontoloji hazinesiyle karşılaştı.
Chapman sık sık Indiana Jones karakterinin gerçek hayattaki ilham kaynaklarından birisi olarak anılıyor. Ekibinin Bayan Zhang'da ortaya çıkardığı buluntular arasında bilimsel olarak tanımlanan ilk dinozor yumurtası yuvaları da vardı. Bu keşiften önce bilim insanlarının dinozorların nasıl çoğaldığına dair kesin bir kanıtı yoktu. Bayan Zhang'daki bu bulgular onların yumurtlayarak çoğaldığını açıkça gösteriyordu. İşte tam da bu noktada Gobi'nin kuru ve sürekli hareket eden kumları 10 milyonlarca yıl boyunca adeta kusursuz bir doğal koruyucu görevi gördü. Bugün bile rüzgar kayalıkları aşındırdıkça birçok dinozor türünün son derece iyi korunmuş iskeletlerini ortaya çıkarıyor. Ama Moğolistan'ın dünya tarihine bıraktığı en büyük iz fosillerden çok daha sonra ortaya çıktı. Bunu anlamak için de dinozorlar çağına gitmeye gerek yok. Moğolistan'ın en güçlü olduğu dönemlere bir göz atalım. 13. yüzyılın başlarında Timuçin adlı göçebe bir lider, Bozkır'ın birbiriyle savaşan kabilelerini Cengiz Han unvanı altında birleştirdi. Ardından insanlık tarihinin en hızlı ve en sarsıcı askeri genişlemelerinden birisi başladı. Moğollar, olağanüstü at binme becerilerini, psikolojik savaş yöntemlerini ve farklı koşullara hızla uydurabildikleri kuşatma tekniklerini bir araya getirdi. İmparatorluk Doğu Asya'dan çıkarak şaşırtıcı bir hızla büyüdü. En geniş döneminde Moğol İmparatorluğu dünyanın bugüne kadar gördüğü en büyük kesintisiz kara imparatorluğuna dönüştü. Yaklaşık 24 milyon kilometre karelik dev bir alanı, yani dünyanın toplam kara yüzeyinin yaklaşık %22'sini kontrol ediyordu. Sınırları Japon denizinden Orta Avrupa'daki Tuna Nehri'ne, oradan Orta Doğu'ya kadar uzanıyordu. Bu dev imparatorluk Doğu ve Batı medeniyetlerini birbirine bağladı. Ancak Moğolistan'ın şaşırtıcı öncülüğü sadece savaşlarla sınırlı değildi. Burası aslında dünyanın en eski koruma alanlarından birisi. Batıdaki birçok tarih kitabı 1872'de kurulan Yellowstone Milli Parkı'nı modern doğa korumacılığının öncüsü olarak anlatıyor. Fakat Moğolistan dünyanın geri kalanından neredeyse bir asır önce harekete geçmişti. Başkent Ulanbator'un hemen güneyinde yükselen kutsal Bongkan Dağı, 1778'de yerel Moğol yönetimi tarafından resmi olarak koruma alanı ilan edildi. Bu karar 1783'te Çin Hanedanı yönetimi tarafından da onaylandı. Aslında da bu yasal kararlardan yüzyıllar önce göçebeler ve Tibet Budistleri tarafından ruhların kutsal yurdu olarak kabul ediliyordu. Bu nedenle bölgede ağaç kesmek ve avlanmak toplumsal ve dini bir tabu olarak kesin biçimde yasaktı. 18. yüzyıldaki resmi karar bu geleneksel korumayı yasal sınırlara dönüştürdü ve Bogdan Dağı'nı gezegenin en eski yasal koruma alanlarından birisi yaptı. Bugün yoğun tayga ormanları ve zengin yaban hayatıyla önemli bir doğal sığınak olmayı sürdürüyor. Aynı zamanda Ulanbator'un hızla büyüyen kent dokusuna karşı yeşil bir set görevi görüyor. Fakat bugün sabit görünen Ulanbator'un kendisi geçmişte harita üzerinde sabit değildi. Çünkü Ulanbator her zaman bugünkü yerinde duran bir şehir değildi. 1639'da Örgü adı verilen göçebe bir manastır merkezi olarak kurulan başkent, başlangıçta tamamen toplanıp başka bir yere taşınabilecek şekilde tasarlanmıştı. Yani göçebelik ruhu şehrin ruhuna da işlemişti. Şehirde çoğunlukla göçebe keşişler, zanaatkar toplulukları ve geleneksel hayvancılık düzenini sürdüren soylu yöneticiler yaşıyordu. Aynı yerde uzun süre kalmak, çevredeki otlakların ve yakacak odunun tükenmesine yol açıyordu. Bu nedenle başkentin tamamı 140 yıl içerisinde en az 25 kez yer değiştirdi. Binlerce insan dev keçe tapınakları ve yönetim çadırları, öküzler ve develer tarafından çekilen ağır ahşap arabalara yükleniyordu. Ardından bütün şehir Orhun, Tuğul ve Selenge nehirlerinin vadileri arasında yeniden yola çıkıyordu. Bu hareketli metropol ancak 1778'de bugünkü avlasına kalıcı olarak yerleşti ve modern Ulanbator'un temelleri böyle atılmaya başlandı. Bence bu bilgi yeterince ilginçti ama şimdi daha şaşırtıcı bir bağlantıya gelelim. Moğol bozkırlarının etkisi Çin'in en ünlü yapısında bile görülebiliyor. Çin Seddi dünyanın en büyük mimari harikalarından birisi olarak kabul edilir. Fakat bu dev yapının varlığı aynı zamanda kuzey bozkırlarından gelen göçebe halkların oluşturduğu coğrafi tehditin somut bir yanıtı. Yüzyıllar boyunca eski Çin'in tarıma dayalı hanedanları, bugünkü Moğolistan topraklarından gelen son derece hareketli atlı savaşçıların ani ve yıkıcı akınlarına karşı savunmasızdı.
Açık ve düz bozkırlar doğal bir savunma hattı sunmadığı için peş peşe gelen Çin hanedanları binlerce kilometrelik taş ve toprak duvarlar inşa etmek, mevcut duvarları birbirine bağlamak ve güçlendirmek için büyük servetler harcadı. Duvarın amacı çatışmanın coğrafyasını değiştirmekti. Göçebe süvarileri yavaşlatacak fiziksel bir engel oluşturuyor, yüksek gözetleme noktaları sayesinde yaklaşan tehditlerin hızla haber verilmesini sağlıyordu. Sonuçta Çin Seddi yalnızca bir sınır değil, birbirinden tamamen farklı iki yaşam biçimini ayırmak için kuşaklar boyunca inşa edilmiş dev bir savunma hattıydı. Güneyde yerleşik çiftçiler, kuzeyde ise atlı göçebeler. Aslına bakarsanız bu kuzey-güney sıkışmışlığı bugün Moğolistan'ın kaderini hala etkilemeye devam ediyor. Bu konuyu biraz derinleştirelim. Çünkü Moğolistan gerçekten de iki nükleer devin arasında sıkışan bir ülke. Denize kıyısı olmayan ve coğrafi olarak büyük ölçüde izole kalan Moğolistan bugün dünyanın en büyük iki nükleer gücü arasında sıkışmış durumda. Kuzeyinde Rusya Federasyonu, güneyinde ise Çin Halk Cumhuriyeti var. Bu sıra dışı konum ülkeyi 20. yüzyıl boyunca önemli bir jeopolitik tampon bölgeye dönüştürdü. Soğuk Savaş'ın ve ardından yaşanan Çin-Sovyet ayrılığının en gergin dönemlerinde Moğolistan stratejik bir satranç taşına dönüştü. Sovyetler Birliği olası bir Çin saldırısını caydırmak için Moğolistan'a yüz binlerce asker konuşlandırdı ve Çin sınırı boyunca dev askeri tesisler kurdu. Komünizmin çöküşünden sonra Moğolistan son derece akıllıca bir dış politika geliştirdi. Üçüncü komşu politikası. Ülke fiziksel komşularını değiştiremeyeceğini biliyordu. Bu yüzden bağımsızlığını koruyabilmek amacıyla Amerika Birleşik Devletleri, Japonya ve Avrupa ülkeleri gibi uzaktaki aktörlerle güçlü diplomatik, ekonomik ve demokratik bağlar kurmaya çalıştı. Fakat Moğolistan'ın gerçek kimliğini anlamak için haritadaki komşularından çok Bozkır'daki en eski yol arkadaşlarına bakmak gerekiyor. Moğolistan'da atlar yalnızca birer çiftlik hayvanı değil, onlar ülkenin kültürel kimliğinin en gerçek temelini oluşturuyor. Burası at sayısının insan nüfusunun rahatlıkla geçtiği dünyadaki ender yerlerden birisi. Güncel tahminlere göre ülkede yaklaşık 4 ila 5 milyon at yaşıyor. İnsan nüfusuysa yalnızca 3,5 milyon civarında. Bu atların büyük bir bölümü Cengiz Han döneminden bu yana neredeyse hiç değişmeden kalan yerli Moğol atı soyuna ait yarı yabani hayvanlar. Kısa boylu, tıknaz ve olağanüstü dayanıklılar. Barınak olmadan sıfırın altındaki son derece sert kışlarda bile hayatta kalabiliyorlar. Göçebe çobanların uzaktan kontrol ettiği serbest sürüler halinde açık bozkırlarda dolaşabiliyorlar. Moğolistan'daki çocuklar neredeyse yürümeyi öğrenir öğrenmez ata binmeye başlıyor. Atlar aynı zamanda geleneksel beslenmenin de önemli bir parçası. Örneğin ülkenin en çok bilinen içeceklerinden kımız, fermente edilmiş kısrak sütünden yapılıyor. Bu modern dünya hızla şehirleşirken atlarla şekillenen bu yaşam biçimi Moğolistan'da hala kaybolmuş değil. Zira burası göçebe yaşamın son büyük kalesi. Küreselleşme dünyanın büyük bölümünü hızla şehirleştirirken Moğolistan geniş ölçekli hayvancı göçebeliğin ayakta kaldığı son büyük kalelerden biri olmayı sürdürüyor. Bugün ülke nüfusunun yaklaşık 1/4 ila 1/3 tamamen ya da kısmen göçebe bir hayat yaşıyor. Atlar, koyunlar, keçiler, büyükbaş hayvanlar ve develer. Bu çobanlar sınırları belli sabit arazilere sahip değiller. Bunun yerine yüzyıllardır süregelen ortak merayı kullanıyorlar. Bütün hayatlarını geleneksel yuvarlak keçe çadırları olan gellerin içinde sığdırıyorlar ve yılda 4 kez yer değiştirebiliyorlar. Kışın sert, dağ rüzgarlarından korunabilecekleri alanlara, yazınsa yemyeşil nehir vadelerine göç ediyorlar. Bu hayat dışarıdan göründüğünden çok daha fazla bilgi gerektiriyor. Göçebelerin küçük bölgesel iklimleri, hava hareketlerini, hayvan davranışlarını ve veterinerliği adeta bir uzman kadar iyi bilmelerini gerektiriyor. Fakat Moğolistan'ın dondurucu iklimi yalnızca yaşam biçimini değil, günlük alışkanlıkları da şaşırtıcı şekilde değiştiriyor. Ocak ayında Ulanbator sokaklarında yürürseniz kaldırımın üzerine bırakılmış açık karton kutulardan dondurma satan seyyar satıcılarla karşılaşabilirsiniz. Ortada elektrikli bir dondurucu, kuru buz ya da herhangi bir soğutma sistemi yoktur. Çünkü buna zaten ihtiyaç yok. Kışın dışarıdaki sıcaklık sık sık -20 derecenin altına düşüyor. Yani sokaktaki hava sıradan bir ticari dondurucunun içinden bile daha soğuk. Burada dondurmalar tek bir watt elektrik harcamadan
Doğal biçimde taş gibi donmuş halde kalabiliyor. Daha da ilginci, hem yerel halk hem de turistler bu dondurmaları sıfırın altındaki havada keyifle yiyor. Hatta kışın dondurma insanın içini ısıtır diye şakalaşıyorlar. Çünkü dondurma bile çevredeki kutup soğuğundan daha sıcak hissettiriyor. Ancak aynı sert kışların çok daha karanlık bir sonucu da var. İklim değişikliği ve giderek ağırlaşan kış fırtınaları. Bu söylediklerim milyonlarca çiftlik hayvanın ölümüne yol açıyor. Böylece geçimini kaybeden binlerce göçebe çoban her yıl kırsalı terk etmek zorunda kalıyor. İş ve eğitim umuduyla Ulanbator'a göç ediyorlar. Zaten ülke nüfusunun önemli bir bölümü de burada yaşıyor. Fakat şehirdeki resmi konut üretimi bu büyük nüfus akışına yetişemediği için başkentin çevresinde dev ger bölgeleri ortaya çıktı. Plansız biçimde büyüyen bu yerleşimler şehrin kuzeyindeki yamaçları da kuşatıyor. Apartmanlar yerine ailelerinin geleneksel keçe çadırlarını kurduğu binlerce ayrı ve çitle çevrilmiş parsel bulunuyor. Bu mahallelerde merkezi altyapı yetersiz olduğu için insanlar dondurucu kış aylarında ısınmak amacıyla odun ve kömür sobalarına güvenmek zorunda. Bunun sonucuysa son derece ağır. Dağlarla çevrili Ulanbator Vadisi'nde özellikle de kışın ciddi bir hava kirliliği oluşuyor. Moğolistan'ın batısına gittiğinizde ise yüzyıllardır korunan bambaşka bir yaşam biçimiyle karşılaşıyorsunuz. Şimdi size sıra dışı bir şey anlatmak istiyorum. Altın kartallarla avlanan Kazak Türklerini. Bayan Ölgi'de Altay Dağları'nın sarp ve yüksek kesimlerinde yaşayan Kazak Türkleri büyüleyici bir geleneği yaşatıyor. Altın kartallarla avcılık. 1000 yılı aşan süredir uygulanan bu beceri kuşaktan kuşağa aktarılıyor. Geleneksel olarak babadan oğula öğretilse de son yıllarda genç kadınlar da bu geleneği giderek daha fazla sürdürüyor. Kışın kar av hayvanlarını arazide daha görün hale getirdiğinden avcılar kollarında dişi altın kartallarıyla at sırtında dağların derinliklerine ilerliyor. Bu kuşlar gençken doğadan alınıyor, olağanüstü bir sabırla eğitiliyor ve ailenin bir üyesi haline geliyor. Tulmasımın bir için. On. Avcı yüksek bir sırttan kızıl tilkiyi ya da dağ sıçanı gördüğünde kartalı serbest bırakıyor. Kartal inanılmaz bir hızla dalışa geçiyor, hedefini yakalıyor ve avı sahibine getiriyor. Velhasıl Moğolistan'ın Asya'nın tam ortasında gözlerden uzakta sakladığını unutmak kolay. Fakat bu ülkenin hem antik çağlarda hem de modern dünyada bıraktığı iz her zaman açıkça fark edilmese bile bütün dünyada hissediliyor. Yalnızca uçsuz bucaksız ve sessiz bir bozkır ülkesi değil. Şarkı söyleyen çöllerin, hareket eden başkentlerin, dinozor fosillerinin, dünyanın en büyük kara imparatorluğunun ve bugün bile yaşamaya devam eden göçebe kültürlerin ülkesi. Ve belki de onu bu kadar büyüleyici yapan şey tam olarak bu. Haritada neredeyse boş görünen bu toprakların anlatacak sayısız hikayesi var. Peki siz Moğolistan hakkında ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Ayrıca bana ve kanala destek olmak için videoyu beğenebilir, kanala ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Bir zamanlar 200-300 bin izlenen içerikler şimdi 20-30 bin izleniyor. Ama zaten hayat tam olarak bu. İnişler ve çıkışlar. Bugün 200 bin izlenenler de kendisine ve izlenmelerine çok güvenmesin. Çünkü bu mesele azim, mental ve istikrardan ibaret. Açıkça söylemek gerekirse mütevazi davranmayacağım. Bu alana yön verenlerden birisi olarak benim yıllar önce yaptığım içerikleri yapanların, içeriklerimi birebir kopyalayanların olduğunu görüyor ve herkes adına yine de mutlu oluyorum. Ama şunu da bilmeniz gerekiyor ki herkes kendi sınavında yalnız. Kimin daha güçlü olduğunu görmek için onların sınandıkları zamanı beklemek gerekiyor. 4 yıldır içerik üreten birisi olarak onların da düştüğü zamanları göreceğiz. Ama bu konularla çok da ilgilenmiyorum ve içeriklerimi yapmaya devam ediyorum. Artık videoları 20 ila 30 dakika civarına çıkaracağım. Bunu da bilgilerinize sunuyorum değerli izleyenlerim. Beni buraya kadar dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıkla ve barışla kalın.